Işıl ışıl her yer. Kadın beni delirtiyor yani. Eğer bu çözülmezse yapamam. Şu kadar değişen elektrikçiyle. Merhaba. Bugün Mesa Çengelköy Bosphorus projesinde 5+1 dubleksi nasıl yaptığımızı anlatacağız. Bütün şantiye görüntüleri Instagram'dan takip edenler bilir. Sürekli bunu son 30'dan başlıyorum, bazen 45'ten. Geri sayıyoruz. Büyük heyecan yaratıyor. Az sonra izleyeceklerinizde kan, revan, stres, mutluluk, heyecan olacak. Her şeyi aslında parça parça göreceksiniz. YouTube'da çok moda olan bir şey var. Başlığına bilmem kaç milyon dolarlık ev diye yazılıyor. Tabii ben böyle bir potaya girmeyeceğim size. 550 metrekare 6 ay gibi bir zamanda nasıl bitirilebilir? Full tamamı diş fırçalarına kadar her şeyi tasarım olan bir ev. İzleyelim. Ben bu eve gittiğimde ev doğramaları bile takılmamış halde, sıfırdı. Kaba inşaattı. Yerden ısıtması bile yapılmamıştı evin. Müşteriyi ilk toplantıda dinledikten sonra açıkçası ben evi nasıl tasarlayacağımı, evi ilk gördüğüm boş halindeyken beynimde bunu yaratıp kararı veriyorum. Yani bu ev şöyle olacak ve ilk gün neye karar verirsem finalde de açıkçası hep onu uyguluyorum. Benim tasarım dilim için maksimalist diyorlar. Aslında maksimalist değilim. Sadece artık tasarımlarında ham duvar görmek istemiyorum. Boyalı bir duvar açıkçası bırakmıyorum. Her yeri çeşitli materyalleri bir araya getirerek, bu kumaş olabiliyor, cam olabiliyor, pirinç olabiliyor. Bunun gibi malzemeleri bir araya getiriyorum. Ondan sonra diyorlar ki adam her yeri dolduruyor ve çok pahalı. Aslında değilim. Evini tasarlayacağım müşterilerimle aramdaki ilişki çok önemli benim için. Resmen bir duygusal bağ kuruyorsunuz. Çünkü ondan sonraki 10 seneler boyunca senin yaptığın tasarımda yaşayacak bu insanlar. Evi tasarlarken onların vizyonlarından çok faydalanıyorum. Buna göre hayal dünyalarına sızmaya çalışıyorum aslında. Ve çizim aşaması aslında benim için bir hamilelik gibi bir şey, bir bebeğin doğumu gibi bir şey. Ta ki müşterinin önüne 3 boyutlu tasarımları ilk gördüklerinde o ilk tebessüm yüzleri gülüyorsa benim için paha biçilmez bir an. Bana en fazla gelen soru etrafımdan 3 boyutlu tasarladığınızla gerçek hayata geçirdiğiniz arasındaki yakınlık. Yani ne kadarını tutturuyorsunuz gibi. Halbuki bizim gerçek hayattaki 3D'den daha güzel oluyor. Fakat burada bir nokta var, önemli bir nokta. HoloArc şirketi var. Umut sahibi. Bu hologramı 16K çözünürlükle dünyada bulan tek Türk. Onun icat ettiği bir makine var. Biz sunumlarımızı onlarla yapıyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bu evin iç tasarımını siz kağıt üstünde 3 boyutlu görüyorsunuz veya VR gözlüklerle dolaşıyorsunuz ya. Bunun bir ötesi, bir adım ötesi bu. Bunda sanki evin maketini yapmışız gibi sehpanın üstünde duran bir çiçek yaprağının mikron seviyesinde detayını kadar gösteriyor. Kolay bir meslek değil. 600 kalem düşünüyoruz bir evde. İşte boyasıydı, alçıpanıydı, klimasıydı. Diş fırçalarına kadar koyduğumuz için, tuvalet kağıdına kadar koyduğumuz için tabii ki de sıkıntılar çıkıyor bazen. Çıkmıyor değil. Yasak kardeşim, yasak. Gösterimler kapandı. Yarın akşam kaçta gelirsin? 7. Tamam, yarın söyleyeyim. Sürprizlere hazırlıklı ol. Ben iş yaparken, yani proje devam ederken müşterinin eve gelip bakmasından pek haz etmiyorum açıkçası. Eve gelmelerini istemiyorum. Bilhassa son bir ay kala, yani bir ay öncesinde geliyorlar, bakıyorlar ki hiçbir şey yok. Bir ayda bu ev toparlanır mı? İmkansız. Ertesi gün, yani son 29 günü izliyorsunuz. Buna hiçbir müşteri inanmıyor. Halbuki bizim işimiz aslında tamı tamına son bir ay. Ve böyle 550-600 metrekare gibi projelerde inanın ki bana 200-220 kişi aynı anda ter dökerek bir ay gibi bir kısa zamanda bütün malzemeleri bir araya getiriyoruz. Aksaklık olmamız tabii ki oluyor ama bunu müşteriye yansıtmıyoruz. Eve geliyorum ve her şeyi tabii kontrol ediyorum. Teker teker ince ayrıntısına kadar. Fakat bu projede şöyle bir şey oldu. 3 gün kala gene eve geldim. Tabii gergin
bir an. Otomasyon var evde. Otomasyonda evin yarısı çalışmıyor. İlk baktık ikisi yanıyordu. Sonra dedim ki hani bir yakın tekrar, ben bunu görmek istiyorum. Yaktırdım. Sağ taraf yanıyor, sol taraf yanmıyor. Allah Allah falan, nasıl olur? Herhalde takarlarken mobilyacılar sağ olsun vidayı basıyorlar içeri doğru. O da kabloyu zedeliyor. Kabloyu zedeliğinde elektrik diğer tarafa atlamıyor. Bir isim vardır, unuttum şimdi, aklıma gelir. Kısa devre. Ya kısa devre varsa zaten Kısa devre bize de varsa çevirir. fark etmez ki. Muhtemelen bu burada bir yerde vida geldi buna. Ya budur. Evet. Ya da Peki bir şey soracağım. Sen buradan oraya gideni buldun. Buradan atlayan... Ve bunun neden çalışmadığını hiç kimse bilmiyor. Bunu anlamak için bütün tesisatın baştan aşağı teker teker bakılması lazım. Bu da çok zor bir iş. Vaktimiz yok ve çok stresimiz var. Kalmış 72 saatimiz ve hemen hemen her projemde hazır ürün asla almıyorum. Yani bir mobilyacıya gidip şuradan bir koltuk, bir yatak odası, yemek odası gibi değil benim işim. Öncelikle bir renk söyleniyor. Bir numune, bir karteladan seçiliyor. Birkaç işlemden sonra bize geliyor. Sonrasında biz işte onaylarsak, okey verirsek ondan sonra üretime aldırıyoruz bunu. Bunda biraz gelgitler çok oldu. Çünkü istediğimiz tonu bulmak için biraz mücadele ettik. Ama sonuçta çok keyifli bir iş çıkmış oldu yani. Salondan sonra aslında size şöyle söyleyeyim. Mutfak en önemli yerlerden bir tanesi. Tasarlarken dikkat ettiğim unsur sıralaması var. O da şu. Mutlaka ilk önce depolama alanı, sonra hazırlık alanı, pişirme alanı ve temizlik alanı. Bunların hepsinin bir sıralaması ve senaryosu olmak zorunda. Bu projede evin merdiveni sanki üst kata çıkarken bir gece kulübüne çıkar havası var evde. Burada farklı farklı mermerleri de bir araya getirerek, yani yerde, zeminde, basamakta, kalakatta kullanırken bütün kenar süpürgeliklerini Alexander Black kullandık. Aslında o bizim Toros da, işte Alexander Black diyor, havalı olsun diye. Türk taşı yani. Hakikaten neticesi, aydınlatması vesairesi çok şık oldu. Evin üst katı aslında yaşam alanı. Ufacık bir kitchenet'i var. Kocaman bir oturma odası diyelim. Onun içinde arkada kocaman bir oda var. Orayı gizli, kışlıkların olduğu bir giyinme odası şeklinde panellerle gizledim. Tabii yani şimdi buradan baktığınız vakit duyan gelmiş şeklinde bir tasarım var. İşte pirinçler var. Hatta ben o pirinçler takıldığı zaman dedim vallahi Gaziantep kebapçısına hoş geldiniz falan, ama bunlar bir bütün haline geldiği zaman, tek başına öyle gibi dursa da bir bütün haline geldiği zaman bir ahenk içinde hakikaten çok güzel oluyor. Mesela burada da çok fazla materyal birleşimi var. Kaplama, içerisinde MDF üzeri kumaş kaplama var. Yan taraflarda derinliği arttırsın diye plexi kullandık ve plexilerin etrafında biye dönüyor. Yani olabildiğince çok materyali birleştirmeye çalıştık. İkonik bir şey yaratmak istedik. Çanağın içerisinde bir çiçek var ve o çiçeğe odaklanılması için böyle bir onun dış çerçevesini yapmış olduk. Bunların hepsi bize özgün tasarım. Aydınlatmayı da biz kendimiz çizdik, verdik. Boyutlarını, ölçülerini, ışık sıcaklığını hepsini biz kendimiz seçtik. Dışında da dekoratif boya kullandık. Aslında bu İtalyan boya olarak geçiyor. Bunun kendi içerisinde sedefleri var ve bunun uygulaması diğer boyalara göre daha farklı. Uygulama tekniği de farklı. Bunun için işinde uzman insanlarla çalıştık. Gerçekten başarılı. Sanatkar diyebilirim yani bunu uygulayan insanlar. Ya bizim de zaten yaptıklarımız art piece gibi. Yani biz de sanat yapıyoruz aslında orada, ama hani özellikle de böyle birisinin tablosunu koymayı çok seviyoruz. Şafak Bey çok seviyor. Sonra mesela yaptığımızda Ahmet Güneştekin'in eserini koyduk. Ben şuradan bir kaosla çıkalım. Konuşuruz olur mu? Bunu sağa sola Clemens'e bakıp ucuz oluyor. Ahmet bizi sevmiş. Tamam. Değişmez mi? Yok, çizgiler değil. Benim tasarımlarıma işleri en fazla yakışan sanatçılardan bir tanesi de Ahmet Güneştekin, iyi arkadaşım. Ahmet'in eseri geldi ve bizim arkasına yaptığımız lambiri Ahmet'in eserinden daha küçük çıktı. Bu kriz çanlarının çaldığı an aslında bizim için. şu an içinden bela okuyorum ben mesela. Bu olmaz a**ayım. Bunu yık bir daha yap yani. Olacak bir iş değil mi? Böyle yapayım, böyle yapalım yok yani. Yap artık. Başka çözümü var mı? Fabrikaya gitmen lazım. Bu da gün işte. Aynı şeyleri baştan yapmaya başladık. Mecbur bekleyecek yani, yapacak başka bir şey yok. Onların mesela ölçü hataları korkunç bir şey mesela. Okey, aynı atmam bir şey ifade etmiyor benim için. O zaman abi sen bu projeyi kim çiziyor? Kim çiziyor? Senin mühendisin ayarlıyor abi bunları, ben mi ayarlıyorum? Kabahatli olman değil önemli olan. Yeter ki öne çek biraz daha, anladın mı? Gözünü seveyim biraz hızlandı. Gözünü seveyim yani. Tamam, hadi görüşürüz. Onu tekrar atölyeye gönder, lake boyaya gönder, boyadan geri gelsin, eve tekrar kur. Zaten
orada 10 gün kaybediyoruz. Proje devam ederken bizi en fazla zora sokan ve strese girdiğimiz şey tabii ki yapılan hatalar. Bizim yaptığımız, ekibin yaptığı, imalatçıların yaptığı, uygulamacıların yaptığı. Burada iki tane yol var. Ya ekip bana bunu çaktırmadan yollarına devam ediyorlar veya iş bana yansırsa bunun hızlanması için ne yapabiliriz'e geliyoruz. Çünkü son 30 diye saymaya başlıyorum Instagram'da. 30, 29, 28 diye geri gidiyoruz ve bunu herkes izliyor ve burada az önce Emre'nin söylediği gibi artı 10 gün demek gibi bir lüksümüz yok. Hakikaten uykusuz geceler, bu çok kolay bir şey değil bu arada. Uykusuz şekilde işi yetiştirip, çünkü sadece müşteriye karşı sorumluluğumuz yok aslında. Size karşı da var. Yani izleyenlere, takip edenlere karşı da var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biraz yoruluyoruz ama finalde değiyor. Mesela bu masa. Bu masa ömrümüzü yedi. Ya bu bir onyx mermer. Bunlar böyle part yani bölüm geldiler. Tabii bunu mesela bir firma yapmıyor. İşte mermeri başka bir yerden, bu yanındaki saç başka bir yerden, titanyum kaplama. İçerisinde zaten LED detaylarımız var. Bu LED'in işte nokta nokta ya da lineer gidişini görmemek için de o aralıkların belirli bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Ona çok dikkat ettik mesela. Ve bunun şöyle oldu montajı. Önce ayakları geldi. Sonra üst tablası geldi. Yani burada birleştirildi. Biliyorsunuz ki mermer ağır bir malzeme zaten. Buraya taşınması, etmesi. Ve finalde Aymin 250 kilo dedi. 250. Galiba öyle, bilmiyorum, emin değilim. 250. Salladım bu arada, olabilir ama 250. Aydınlatma için, avize için tip aydınlatmacıdan çok fazla aydınlatma almıyorum. Tamamını kendimiz tasarlıyoruz. Burada Türkiye'nin hakikaten ismini yurt dışında tescil ettirmiş, ünlü olmuş seramik sanatçılarıyla çalıştık bu projede. Bilhassa yemek masasının üstündeki aydınlatma ve mutfakta laleler var. Lalelerin içinde ledler var. O lalelerin her biri el yapımı. Buralarda hep Türkiye'deki en iyi sanatçılarla, seramik sanatçılarıyla çalıştık. Çok sevdiğimiz ve beğendiğimiz bir tasarımcımız yaptı onu da. Aslında burada çok fazla materyal birleşimi var. Ahşap, İtalyan boya, ayna, plexi, titanyum kaplama çıta ve plexilerin içerisinden çıkan aydınlatmamız var burada. Ve çok çok güzel bir iş oldu. Bunları birleştirirken tabii zorlandığımız çok fazla nokta oldu. İşte ahşapla plexiyi nasıl birleştireceğiz? Muhakkak yani bu konuda çok hassasız. Birleşim yerleri çok çok temiz çıkmalı bizim için. İmalat sonrası Şafak Bey gelir ve her şeyi en ince detayına kadar inceler. Böyle elinde telefon flaşıyla, böyle özellikle ahşap konusunda çok titiz. Gerçekten her soru görebilir. O yüzden de işimizi titizlikle yapmaya çalışıyoruz. Şafak Bey'e buradan selam. Proje bitmesine yakın kontrole geldiğim zaman eğer bir cümle Emre bu neyle başlıyorsa o zaman ilk 30 saniye içinde herkesin çil yavrusu gibi yavaş yavaş dağıldığını etraftan görebilirsiniz. Emre kırmızı suratıyla her zaman karşımda kalıyor. Bu paha biçilmez bir an aslında bizim için. Çünkü dahasını anlatmayayım. O kadar yani. Emre bu ne? Ne olacak bunlar? Görmediniz mi? Kristal bu değil. Kristal mi? Yalan dolan ya. Boktan. O öyle. Ayarlayacağım mı diye sormuyorum. Elektrik kablosu nerede? Arkasında. Ben bunu bir ay evvel tak dedim. Sabahtan beri bunu mu yaptın? Küfür edeceğim daimim var. Beni sorgulamayın. Ben de bu boşluk doğru değil. Evet. Net. Ne var lan? Abi işte aynı. O tepeden haline atsana bana sehpanın. Orta sehpaya gelecek olursak yine mermer, kaplama, ahşap ve gold dinler çıtaları kullandık. Malzemelerin yine harmonisini görebiliyorsunuz. Malzeme harmonisi. Bir dakika ben Lego profesyonelim ya. Şafak Çak kimdir videosunda anlatmıştım. Kendimi 3 yaşında Lego yaparken tanıdım diye. Şimdi bana hala martaval okuyorlar. O gördüğünüz sehpa ekrandaki mermer, pirinç, ahşaptan oluşuyor ve bunların birleşiminden. Ve tabii ki tek kerede hepsini bir araya nasıl geleceğini ben söylüyorum. Ama işte... Bu mermer. Sarı bunu yazıyor. Şimdi oldu. Aynen. Böyle form. Şunu falan sindirelim. Aslında benim işim değil, yani müşterinin yapması lazım temizlik işini, ama ekip o kadar hassas ki öncelikle inşaat temizliği yapıyoruz. Ondan sonra cam ve metal yüzeyler temizliği yapıyoruz. Son 10 gün kala her gün 5-6 kişi temizlikçi şantiyelerimizde var. Bu yetmiyor. Bu sefer bizim çocuklar başlıyor temizliğe. Emre mesela çok seviyor. Silsin, süpürsün, derlesin, toplasın falan. En son gün ben gerçekten bezi alıp elime teker teker bütün evi siliyorum. Gerçekten. Evet, temizliği seven bir insanım. O yüzden bol bol evde temizlik yaptım. Arkasız yerlere ayakkabısız girin. Yeter artık.
Evet, Her taraf yeter artık. Buradaki 2 tane yapamıyoruz değil mi? Biliyoruz, ben ona göre şey vermiştim, herhalde otomasyondan ayarlayamadılar onları. Çekmişiz galiba sadece yukarıda. Evet. Evet. Senin ışıkların niye yanmıyor? Bir şerit çektik. Beni dinlesene de bir şey söyleyeceğim. Ben sana buranın... Ben 24 saat sonra evi teslim edeceğim. Bununla uğraşıyorum. Bu çözülmezse yapar bak 24 saat sonra benim 10.000 dolarım işliyor kardeşim. Ya gel de ortalık yangın yerine dönmüş. Ya çıkma abi, çıkma. Bitir çıkalım şuraya, lanet olsun ya. Finalde çözdük mü? Çözdük. We like to go.